Arkadaşlar sonuç gerçekten inanılmaz. Şurada eski hali, burada yeni hali. Yani 6.3 saniyeden 1.5 saniye gelmiş. Bir WordPress siteniz varsa ister kurumsal bir web sitesi olsun, ister bir e-ticaret sitesi olsun, isterse sadece bir blog olsun. Özellikle eğer SEO çalışması ya da reklam çalışması yapıyorsanız site hızınızın ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu farkındasınızdır. Bugüne kadar birçok paralı ya da ücretsiz eklenti denedim. Hem kendi sitelerimde hem de müşterilerimin sitesinde. Ama ilk defa beni bu kadar şaşırtan bir eklentiyle karşılaşıyorum. Sonuç gerçekten inanılmaz. Ama size tavsiyem, bu tarz işlemler biraz kritik olduğu için sitenizi denemek için hemen acele etmeyin. Zaten kısa bir video olacak. Önce videoyu sonuna kadar bir kere izleyin. En sonda anlatacaklarımı da dinledikten sonra videoyu tekrar başa alıp işlemleri böyle sağlamanızı tavsiye ediyorum. Haydi şimdi eklentiye geçelim. Arkadaşlar normalde böyle test videolarını yeni yüklenmiş boş sitelerde yapıyorlar. Yeni sitelerde zaten yaptığınız zaman herhangi bir şey kullanmasanız bile skorlarınız zaten yüksek çıkacaktır. Önemli olan bunu canlı, içinde içerikler olan bir sitede test etmek. Evet, şimdi benim siteme gelecek olursak burada gördüğünüz gibi 16 tane aktif eklentimiz var. Yazılarımız var, sayfalarımız var. Yani şu an dolu bir site. Bu benim kendi blog sitem. Şimdi şu anda bu sitede ben WordPress Optimize Clean Compress Cache diye bir eklenti kullanıyorum. Zaten bu eklentiyi şu an milyonlarca kişi dünyada kullanıyor. Yani kendi alanında gerçekten başarılı bir eklenti. Hiç vakit kaybetmeden direkt şu haliyle, yani bu bir önceki kullandığım eklentiyle nasıl bir değer veriyor PageSpeed'de. Bu arada sitenizin testlerini yaparken mutlaka PageSpeed adresini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani direkt sitenize Google'un kendi gözüyle bakmış olursunuz. Yoksa bazı siteler var. Ne zaman test etseniz hepsi 100 çıkıyor. Evet, burada Google bize gerçekleri söylüyor şu anda. Diyor ki sitenizin performansı %58. Şimdi şöyle aşağı geldiğimizde gerçekten korkunç. 6.3 saniyede ilk izlenimin gelmesi, sitenin tamamının 12 saniye yükselmesi korkunç değerler. Ortalama hızımızda speed indeksimiz Google tarafından verilen 7.9 saniye. Yani 3 saniyenin üzerine olduğu zaman siteyi çöpe atın. Şimdi vakit kaybetmeden bu eklentimizi pasif edelim, etkisizleştirelim ve yükleyeceğimiz asıl eklentiye gelelim. Arkadaşlar, yükleyeceğimiz eklentiye yeni eklenti ekle deyip normalde buradan Serap yazınca galiba çıkıyordu. H de ekleyelim. Evet, Serap H yazınca eklentimiz burada çıkıyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bu eklentiyi siz buradan kurduğunuz zaman, şu an 50.000 kişi indirmiş eklentiyi ve tam puan vermiş bu arada. Yani ben bunu ilk kullanmaya başladığımda henüz 100 tane değerlendirme bile yoktu. Buradan kurduğunuz zaman eklentinin sadece kısıtlı özelliklerine erişebiliyorsunuz. Eklentiyi tam olarak kullanabilmeniz için kendi sitesinden indirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi birçok testini yaptım zaten, herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Sitesi bu arkadaşlar. Ben linkini geri aşağı bırakırım. Buraya gelip Download for Free'ye tıklıyorsunuz. Bizim indirdiğimiz ücretsiz kısmında 5000 tıklamaya kadar, aylık sitenize 5000 tıklamaya kadar ücretsiz oluyor. 5000 tıklamadan sonra ne oluyor peki? Eklenti kendi devre dışı bırakmıyor. Sadece ön bellekleme özelliği kalıyor. Demin benim sitemde kullandığım eklentiye benzer bir seviyeye iniyor. Yani aylık sitenize 5000'e kadar bir tıklanma alıyorsanız bu eklentiyi ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok memnun kalırsanız belki sizin için çok önemli olur. Çünkü hız konusu çok önemli gerçekten. Gelip yine satın alabilirsiniz. Şimdi şöyle baktığımız zaman download, evet, indirdik, eklentimiz indi. Şimdi site kısmına gelip yeni eklenti yükle, dosya seç, buradan indirilenler, evet buraya geldi. Bunu tıklıyoruz. Şimdi kur, eklentiyi etkinleştir. Eklentimiz etkinleştiriliyor. Evet, eklentimiz geldi. Bunu kurarken eklentileriniz arasında başka bir ön bellekleme ya da sitenin hızına etki eden performans eklentileri varsa onları devre dışı bırakmanız gerekiyor. Yoksa ikisi birbiriyle çakışır ve sitenizde hatalar meydana gelebilir. Şimdi burada gelmemiz gereken bölüm şurası. Buradan ayarlara tıklayalım. Burada Begin Setup Wizard geliyor. Yani bir kurulum sihirbazına başla diyor. Tıklıyoruz. Burada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Alttaki Only Catch, yani sadece ben ön bellekleme istiyorum diye. Zaten onu yapan bir sürü eklenti olduğu için biz burada full functionality diyoruz. Yani full fonksiyonlarını kullanalım. Devam et diyoruz. Burada Start Self Diagnosis'e tıklamanız gerekiyor. Burada sitenizde eğer bir hata varsa, sunucunuzda bir hata varsa burada hatayı size gösteriyor ve o hatayı çözüp işleme devam etmeniz gerekiyor. Bastık. Şu an kontroller sağlanıyor. Evet, sadece şöyle bir hata verdi ama zaten genelinde böyle bir hata veriyordu. Ben bunu göz ardı ediyorum.
Buna devam diyelim. İsterseniz onu yükseltebilirsiniz. Şimdi burada which optimization mode do you need? Yani hangi optimizasyon moduna ihtiyacınız var diye soruyor. Seçeneklerimiz arasında always a high score, yani sürekli yüksek skor istiyorum. Sürekli güncel olmak istiyorum ve herhangi bir ayar değiştirme var. Şimdi burada izleyeceğiniz yol şu olmalı. Eğer sık sık değiştirmediğiniz bir siteniz varsa, yani kurumsal bir site olabilir, always a high score'a tıklamanız gerekiyor. Ama sık sık ayarlarını değiştirdiğiniz, işte mesela bir e-ticaret sitesi, sürekli ürünler değişiyor, fiyatlar değişiyor siteniz varsa always up to date content, yani sürekli içeriklerim güncel kalsın seçmeniz gerekiyor. Ben kullandığım bütün sitelerde, bunun içerisinde e-ticaret siteleri de vardı. Hepsinde high score, yani yüksek skor istediğimi söyleyip next'e bastım. Şimdi burada bize hostingimizin performansını soruyor. İşte yüksek performans, orta performans, düşük performans diye. Hosting'e ne kadar para verdiniz ya da nereden aldığınızın bir önemi yok. Eğer dedicated bir sunucunuz, yani sadece size özel bir sunucu kiralamadıysanız burada low seçeneğine, yani düşüğe tıklamanız gerekiyor. Çünkü dedicated dışındakiler bizim uygun fiyatlara aldığımız 50 dolar, 100 dolara, 300 dolara, 1000 dolara kadar hatta paylaşımcı sunucular genellikle. Bir de Türkiye'de bir hosting gerçeği var. Yani birkaç firma haricinde gerçekten kalite yerlerde, hızlar yerlerde. Burada da next diyoruz. Şimdi burada şöyle bir soru geliyor. Sitemizin ne kadar adaptif, yani mobil uyumlu olduğuyla alakalı. Ben üçünü de farklı denedim. Burada bize en güzel sonuç veren no seçeneği. Buna tıklayıp next diyorum. Şimdi run optimization of all cities page diyor. Burada finish'e tıklıyorum. Şu anda eklentimiz sitelerimizdeki bütün yazıları ve sayfaları ön belleğe almaya başlıyor. Bu eklentide zaten iki tane şöyle seçenek var. Ayarlar ve Manager diye. Şurada gördüğünüz gibi canlı bir şekilde sitemizdeki dosyaları, yazıları tek tek ön belleğe alacak. Mesela siz sitenizde diyelim bu ayarların hepsini yaptınız. Siteniz çok hızlandı. Tamam. Ön belleği birkaç gün sonra bir şey paylaştınız. O mesela onun güncel halini çıkmasını istiyorsanız hemen buraya geliyorsunuz. Delete Cache, yani ön belleği temizleye bastığınızda siteniz yine güncel haline geliyor. Hemen hızlıca ayarlarına bakalım. Eğer ne yaptığınızı biliyorsanız ya da bir web geliştirici ya da web tasarımcıysanız bu alanlarla uğraşabilirsiniz. Hani burada yazılanların ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur zaten. Ama bunların ne anlama geldiğini bilmiyorsanız hiçbir şey ellemeyin. Her şey olduğu gibi kalsın. Hatta ben şurada değişiklikleri kaydet deyip dosyayı sizin için dışa aktaracağım. Şurada indi. Bunu da aşağı linkini bırakacağım. Oradan siz eklentiyi yükledikten sonra ayarları yapıp buraya gelirseniz buradan içe aktar deyip benim dosyayı yüklerseniz benim ayarlar tamamen size geçecektir. Sonra kaydetmeniz gerekiyor tabii ki. Şimdi sitemizi bir kontrol edelim. Sitemizde herhangi bir bozukluk var mı? Bu işlemleri yaptıktan sonra şöyle genel olarak bakın, sitenizde her şey yerli yerine çalışıyor mu? Sayfalar, içerikler, menüler, sitenizdeki formlar. Öncelikle bunları bu aşamada kısaca bir kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında Page Speed Insight'a gelelim. Skorlarımız demin bu şekildeydi. Hiçbir şey ellemedim. Şimdi tekrardan analiz et. Hatta basmayayım. Yeni sayfada açalım bunu. Bu burada kalsın. İşte şuradan seçelim. Bu biraz zaman alıyor tabii ki. Arkadaşlar sonuç gerçekten inanılmaz. Şurada eski hali, burada yeni hali. Yani 6.3 saniyeden 1.5 saniyeye gelmiş. 12 saniye tamamen sitenin yüklenmesi, 1.6 saniye gelmiş. Total bloklama süresi aynı ve Google'un bize verdiği Speed Index değerimizde 7 saniyelerden 2 saniyelere gelmiş. Kullanıcı deneyimi açısından 3 saniyenin üzerinde olması çok sıkıntılı bir durum. Şöyle 3 ya da 2.5 saniyelerin altında açılması gayet yeterli olacaktır. 1-1.5'ları yakalamanız zaten mükemmel. 1'in altında zaten siteniz açılıyorsa bu ışık hız demektir Türkiye şartlarında. Şimdi gördüğümüz gibi ekstra olarak burada en iyi uygulamalar kısmında da 79 almıştık. O da düzelmiş. Bu eklenti hakkında benim bazı izlenimlerim var. Dediğim gibi ben bu eklentiyi bulup direkt bu videoyu çekmedim. Önce gerçekten birçok kendi ve müşterilerimin sitesinde kullanıp test edip size öyle bir video çekmek istedim. Şimdi ilk olarak bu eklentiyi geliştirenlerin yaptığı bir çakallık var. O da nedir? Hemen göstereyim size. Şimdi burada ben admin olarak oturum açtığım için aşağı geldiğimde herhangi bir reklam, herhangi bir ibare görünmüyor. Lakin ki buradan ben bir çıkış yapayım. Şöyle çıkış yaptım. Sayfamı yenileyim. Şurada gördüğünüz gibi Optimized by Serapinit Acquisition, yani kendi logolarını, markalarını koymuşlar. Admin dışında sitemize birileri geldiği zaman böyle alta gelirlerse
böyle tıkladığı zaman adamların sitesine hem bir backlink olsun hem de reklam olsun diye. Bunu böyle yapmaları çok hoş olmamış. Sanırım premium alınca o kalkıyordur. Ama şimdi bu hızlara ulaşmak için, yani bu hizmet karşılığında gerçekten sitemin skoru bu kadar iyileşecekse bunun da burada olmasında benim için çok da fazla bir sakınca yok. Ama olmasaymış daha iyi olurmuş. Bir diğer izlenimim arkadaşlar, bunu aranızdan da mutlaka yaşayanlar olacaktır. Bazı temalarda ya da bazı hostinglerde özellikle bunun temalarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu eklentiyi yükledikten sonra özellikle sitenizde çok fazla animasyonlar ya da geçiş efektleri, o animasyonlar tam olarak düzgün çalışmayabiliyor. Bu dediğim gibi nadir gördüğüm bir durum. Ama siz de aynı sorunu yaşarsanız tek yapmanız gereken eklentilere gidip eklentiyi devre dışı bırakmak. Ama çözmek isterseniz de eklentinin kendi ayarlarında zaten bazı özellikleri devre dışı bırakarak ya da kısarak sorununuzdan kurtulabilirsiniz. Ben şu an olabildiğince kısa bir video çekmeye çalışıyorum. Eğer çok fazla bu eklentiyle ilgili böyle sorular gelirse bunun daha uzun versiyonunu da çekmek istiyorum. Orada o bütün ayarlara tek tek girip kendi siteniz ya da temanız hakkında temanıza göre nasıl optimize edebileceğinizi de gösterebilirim. Böyle şeyler yaşarsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz kısaca. Şimdi gelelim tavsiyeler arkadaşlar. Size tavsiyem bu işlemlere başlamadan önce işinizi daha sağlama alın. Daha yüksek skorlar sağlayabilmek için. Her zaman söylediğim gibi en çok parayı hosting'e ayırın. Mutlaka kaliteli bir yerden hosting almış olun. Tema seçerken sadece temanın tasarımına bakmayın. Aynı zamanda tema ne kadar hızlı. Buna da bakarsanız işiniz çok kolaylaşır. Bunu araştırırken de temanın yorumlarına bakabilirsiniz. Temayla yapılan siteleri alıp hız testi yaptırabilirsiniz. Üçüncü olarak sitenizde gereksiz eklentiler ve gereksiz temalar olmasın. Eğer kullanmadığınız eklentiler varsa ya da çok gerekli değilse onları silmenizi tavsiye ediyorum. Dördüncüsü ve çok önemli konulardan bir tanesi, görselleri mutlaka optimize edin arkadaşlar. Ya ben kendi müşterilerimde de görüyorum. Mesela fotoğrafı ham haliyle siteye yüklemeye çalışıyor. Fotoğraf 10 MB, 5 MB. Site bunu nasıl kaldırsın? Kaldırsa bile herkesin interneti iyi değil. Tıkladığınız zaman site 20 saniyede açılacak. Şu anda en güncel olan, Google'un en çok öncelik verdiği şu formatta ve şu formatta fotoğraflarınızı düzenleyip sitenize yüklemek. Ardından zaten belki bu eklentiyi kullanmanıza bile gerek kalmaz. Ama hala düşük bir skora sahipseniz bu eklentiyi de kullanıp gerçekten bu skorlara ulaşmanız çok olası. Şimdi videoyu baştan izleyip kendi sitenizde de bunu test edebilirsiniz. Öncesi ve sonrası hız değerlerinizi aşağı yorum olarak bırakmanızı istiyorum. Şu an eliniz otomatik olarak abone ol tuşuna gidiyor. Abone olmanız benim böyle daha çok videolar çekmeme sebep olacaktır. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.